Sevgili mitoloji severler, bugün sizlerle Yunan mitolojisinin belki de en yanlış anlaşılan tanrısının hikayesini paylaşacağım. Hades hakkında ne düşünüyorsunuz? Çoğumuz onu sadece karanlık ve korkutucu bir figür olarak tanırız, değil mi? Ama aslında onun hikayesi sandığımızdan çok daha farklı ve şaşırtıcı. Her büyük hikaye gibi Hades'in hikayesi de karanlık bir başlangıçla başlıyor. Babası Kronos bir kehanet yüzünden tüm çocuklarını yutmuştu. Hades de kardeşleriyle birlikte bu korkunç kaderi paylaşmıştı. Belki en küçük kardeşleri Zeus hepsini kurtarana kadar. Özgürlüklerine kavuşan kardeşler Titanlarla destansı bir savaşa girişti. Bu efsanevi savaşı ve Zeus'un nasıl kardeşlerini kurtardığını Zeus'un doğuşu ve Titanlarla savaş videomuzda detaylıca anlattık. O videonun linkini açıklamaya bırakıyorum. İzlemeyenler mutlaka göz atsın. 10 yıl süren bu savaşın ardından zafer kazandılar ve dünyayı aralarında kura çekerek paylaştılar. Zeus gökyüzünü, Poseidon denizleri, Hades ise yeraltı dünyasını aldı. Kimi buna haksızlık dedi, kimi kader. Ama Hades için bu bir ceza değil, yeni bir başlangıçtı. Ve tıpkı Zeus'un şimşekleri gibi Hades'in en büyük gücü ona eşsiz bir avantaj sağlayan görünmezlik miğferiydi. Bu miğfer sayesinde Hades hem savaşlarda rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı hem de gizemini koruyabildi. Peki Hades'in hüküm sürdüğü yeraltı dünyası nasıl bir yerdi? Sadece karanlık ve korkutucu bir zindan mıydı? Asla. Yeraltı, Yunan mitolojisinin kozmik düzeninin temel direklerinden biriydi. Kendi kuralları, coğrafyası ve sakinleri vardı. Ve hepsi de Ölüler Kralı Hades'in koruması altındaydı. Hades'in en büyük özelliği adaletiydi. Diğer tanrılardan farklı olarak kimseyi kayırmaz, herkese eşit yargılardı. Hades'i anlatırken onun büyük aşkı Persephone'ye değinmeden olmaz. Persefone, Tanrı Demeter'in sevgili kızı, baharın ve gençliğin tanrıçasıydı. Hades onu gördü ve ona aşık oldu. Demeter, kızını asla yer altına göndermek istemezdi. Bir gün Persefone çiçek toplarken yer yarıldı ve Hades onu kendi arabasıyla yeraltı dünyasına götürdü. Evet, bu gerçekten bir kaçırılma hikayesi ama aynı zamanda Hades'in Persephone'ye olan sevgisinin de başlangıcıydı. Demeter'in acısı dünyayı kuraklığa boğdu. İnsanlık açlıkla karşıya kaldı. Zeus araya girdi ve Hades'e Persephone'ye geri vermesini emretti. Ancak Persephone yer altında Hades'in ikram ettiği narın birkaç tanesini yemişti. Yunan mitolojisine göre yer altında bir şey yiyen oraya bağlanırdı. Sonunda bir uzlaşmaya varıldı. Persephone yılın bir bölümünü Hades'in yanında, bir bölümünü annesiyle yeryüzünde geçirecekti. Böylece mevsimler efsanesi ortaya çıktı. Persephone yeryüzüne çıktığında bahar gelirdi. Yer altına geri döndüğünde ise tam tersine kış. Biliyor musunuz? Hades aslında Olympus'un en zengin tanrısıydı. Yer altındaki tüm değerli madenler, altınlar, gümüşler onun kontrolündeydi. Hatta İngilizce'deki wealth kelimesinin kökeni Hades'in diğer adı olan Plüton'dan gelir. Ama o, diğer tanrıların aksine gösterişten uzak, kendi dünyasının sessizliğinde yaşamayı tercih ederdi. Hades'in etkisi günümüzde bile devam ediyor. Edebiyattan sinemaya, video oyunlarından popüler kültüre kadar her yerde onun izlerini görebiliyoruz. Artık sadece karanlığın değil, adaletin ve derin duyguların da sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili dostlar, Hades'in farklı yüzlerini görmek, öğrenmek sizce nasıldı? Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve şimdi sizden küçük bir ricam var. Yorumlarda bana şunu yazın. Hades'in hikayesinin size en çok şaşırtan kısmı neydi? Persephone'ye olan aşkı mı? Yoksa Olympus'un en zengin tanrısı olması mı? Ve Hades'le ilgili genel düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum ve hepsine büyük bir keyifle cevaplıyorum. Ayrıca bir sonraki videoda hangi Yunan tanrısının hikayesini bilmek istersiniz? En çok size kalan tanrıyı anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.